Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay ve gerçekten de çok lezzetli sütlü irmik tatlısı tarifi paylaştım. Üstelik kadayıflı yaptım. Gerçekten de bu şekilde yaptığınız zaman eminim çok beğenecek. 7'den 70'e herkesin damak zevkine hitap edecek bir tatlı. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarife başlıyorum. Öncelikle bir tencereye 1,5 yemek kaşığı tereyağı aldım ve tereyağını güzelce erittikten sonra üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik veya yarım parmak eksik irmik ilavesi yapıyorum. İrmiği orta ateşte sürekli karıştırarak kavuracağım. Sadece 15 dakika boyunca kavurmamız yeterli olacaktır. 15 dakika boyunca orta ateşte sürekli karıştırarak irmiği kavurduktan sonra 1 su bardağı dolusu toz şeker ilavesi yaptım ve 3 dakika boyunca yine kavurmaya devam edeceğim. Ve 1 litre soğuk süt ilavesi yaptıktan sonra kaynayana denk karıştırmaya devam edeceğim. Bu işlemi yüksek ateşte yapmanızı tavsiye etmiyorum. Orta ateşte yaparsanız daha lezzetli olacaktır tatlı. Ve artık irmik kaynadı. Ocağın altını kıstım ve 3 dakika daha kaynamasını bekleyeceğim. Yine bu sürede karıştırmaya devam edeceğim. Son olarak da tabii ki de isteğe bağlıdır. Bir tatlı kaşığı haşhaş ilavesi yaptım ama biz çok alışkın olduğumuz için ve çok lezzetli bulduğumuz için ben bir tatlı kaşığı kullandım. Sizlere bir çay kaşığı öneriyorum. Hemen hepsini güzelce karıştırıyorum. Bir pakette vanilya ilavesi yapıyorum. Artık ocağın altını kapattım. Şimdi servis edeceğim. Kupları hazırlıyorum. Kupları bu şekilde ıslatmanızı tavsiye ediyorum. 7'den 70'e herkesin damak zevkine hitap edecek bir tatlıdır. Hem hafif hem de kolay. İşte bu kadar kolay bir şekilde hazırladım. Şimdi hemen kadayıfını hazırlayacağım ama kadayıfını hazırlarken ince detayları var, önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Muhteşem bir lezzet olacak ikisi bir arada olunca. Tatlıların tamamını kuplara koydum. Hatta bir kup daha çıktı ama onu oğlum yiyor şu anda. Çok sevdiği için bu tatlıyı. Soğumasını bile bekleyemedi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde kadayıfın nasıl hazırlanacağını göstermek istiyorum. Burada toplamda 150 gram kadayıf var. Taze olursa kesinlikle muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Aslında bizim için 50 gram kadayıf yeterli olacaktı. Burayı ayırıyorum. Yanlıştı. Aslında 50 gram veya 60 gram kadayıf yeterli olacaktı. Ama yapmışken de birazcık fazla yapmak istedim. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Daha başka tatlılarda değerlendirebilirsiniz. Hatta ben çok bayılıyorum. Sade bile yemeye bayılıyorum. Gerçekten de muhteşem oluyor. Tatlılarda değerlendirebilirsiniz. Şerbetli tatlılarda değerlendirebilirsiniz. Hatta dondurma sunumlarında bile değerlendirebilirsiniz. Gerçekten de muhteşem olacak.
Şimdi hemen bu kadayıfları bu şekilde ditmemiz gerekiyor. Kadayıflar yapışkan, görmüş olduğunuz gibi. Bütün tatlılarda, yani kadayıflı bütün tatlıları yapımında mutlaka bu ayırma işlemini yapmamız gerekiyor. Ayırma işlemini yaptıktan sonra da ellerimle bu şekilde parçalara ayırıyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Ben bu kadayıfı görmüş olduğunuz gibi ellerimle parçalara ayırıyorum. Eğer bunu buzluğa koyup işte yani yarım saat falan buzlukta donmasını bekleyip ardından da ellerinizle parçalarsanız kesinlikle daha çabuk bir şekilde ayrılacaktır. Parçalara ayrılacaktır. Ancak kadayıf buzluğa girince nem tutacak. Bu nedenle çıtır çıtır olmayacaktır. Veya bıçakla da kesebilirsiniz. Ancak kadayıfa bıçak vurulmaz. O yüzden mutlaka bu şekilde yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Ellerimi birer defa parçaladım. Kadayıfları çok fazla yıpratmadan. Şimdi bir daha parçalıyorum. Yani ne kadar çok küçük parçalara ayırırsak tavada çevirirken işlemler o kadar kolay olacak ve o kadar güzel bir sonuç elde edeceğiz. O yüzden bu şekilde minik minik parçalara ayırırsak çok çok daha güzel olacaktır. Eriyen tereyağının üzerine 1,5 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. Ardından hemen kadayıfları ilave ettim. Ocağın orta gözünde elime bir tahta kaşık aldım ve sürekli karıştırarak bu kadayıfları kavuracağım. Buradaki en önemli püf noktalardan bir tanesi, kesinlikle elimizden tahta kaşığı bırakmayalım. Çok fazla uzun bir zamanımızı almayacak. 15 dakikanın içerisinde bu kadayıflar kavrulacaktır. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Sürekli karıştıralım. Çünkü hepsinin de eşit bir şekilde kavrulmasını istiyoruz. O yüzden de lütfen tahta kaşığı elimizden ayırmayalım. Orta ateşte birazcık daha kısık ayarda olabilir. Sürekli karıştırarak nar gibi kızarmasını bekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi kadayıflar nar gibi kızardı. Bu sürece kadar sürekli karıştırdım. 10-15 dakikanın içerisinde, hatta 12 dakikanın içerisinde bu rengi aldı. Şimdi en önemli püf noktalardan bir tanesi, hemen başka bir tepsiye aldım. Çünkü hala tavada beklemiş olsaydı, nar gibi kızardıktan sonra ben hala tavada bekletmiş olsaydım bu kadayıflar tavanın sıcaklığıyla mutlaka yanacaktı. O yüzden hemen başka bir kaba almamız gerekiyor. Kadayıflar artık tamamen soğumuştu. Şimdi ellerimde birazcık ovuşturarak boyutlarını küçültüyorum. Ve böylelikle de hepsi eşit bir renk alıyor. Gerçekten de çok lezzetli. Benim çok sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Kavanozları kapatıp buzdolabında veya karanlık, serin bir yerde bir ay boyunca muhafaza edebilirsiniz. İsteyen olursa tabii ki de bunu hazır da kullanabilirsiniz. Artık marketlerde hazır bir şekilde de satılıyor. Kavrulmuş bir şekilde de satılıyor ama ben kesinlikle evimde yapmayı tercih ediyorum. Ben irmik tatlısını 3-4 saat öncesinden yapmıştım. Şimdi servis edeceğim. Bu nedenle artık kadayıfları da üstüne koyup servis edebilirim. Şimdi hemen bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Eğer bu tatlıları yarın servis edecekseniz mutlaka ağzını bu şekilde kapatalım ki tatlılar kurumasın diye. Bu kadayıfı mutlaka servis esnasında üstüne dökelim. Sadece bu tatlı için geçerli değil, bütün tatlılar için bu yöntem geçerlidir. Görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır oldu. Mutlaka tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle anlatmak istiyorum.
Tatlılar soğuduktan sonra ben üstüne bu şekilde kadayıfı yaymış olsaydım tatlının buharıyla mutlaka bu kadayıflar yumuşayacaktı. O yüzden de o şekilde de güzel oluyor ama ben çıtır seviyorum. O yüzden de servis esnasında mutlaka kadayıfı üstüne döküp servis etmenizi tavsiye ediyorum. Buzdolabında dediğim gibi kalabilir veya en güzeli eğer havalar çok sıcak değilse normal mutfak dolaplarının içerisinde karanlık ve serin bir yerde saklayabilirsiniz bu kadayıfı bir ay boyunca. Kadayıfları tatlıların üzerine bu şekilde ince seriyorum. Yani çok fazla kalın olmasın. Bu sefer de çok kuru olur. O yüzden bu şekilde yarım santim kalınlığında olması yeterlidir. Bu şekilde servis esnasında kadayıfları tatlıların üstüne koyduğum için bu kadayıflar daha çıtır çıtır oluyor ve daha lezzetli oluyor. O yüzden de mutlaka bir gün sonra bile servis edecekseniz bu şekilde servis etmenizi önemli tavsiye ediyorum. Evet, bayağı bir yine kadayıf arttı. Kavanozun kapağını kapatarak mutfak dolabının içerisine koydum. Bir ay boyunca hiçbir şey olmayacaktır ama yine lütfen ara ara kontrol edelim. Yani evimizi, her evin nem durumu farklıdır. Genellikle bir ay boyunca hiçbir şey olmuyor. Hatta daha fazla ama ben yine de bir ay diyorum. Şöyle hemen tatlının kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam istediğim bir kıvamda oldu. Yani bu tatlıyı yaptıktan 3-4 saat sonra servis ederseniz daha lezzetli oluyor. Gerçekten de şahane bir tatlıdır. Güvenle deneyebilirsiniz. Eminim denediğiniz zaman yıldız tarifiniz olacaktır. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.